Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Turaç. Bugün sizinle bilgisayar başında bir içerikten ziyade daha kendi hayat hikayeme odaklı bir hikayeden bahsedeceğim. Borsaya nasıl başladım, kriptoya nasıl başladım, nasıl battım ve sonrasında kendimi nasıl toparladım. Bunlarla ilgili bir hikaye tarzında bir video olacak. Dilerseniz videoya geçelim. Öncelikle kriptoya nasıl başladım? Bununla başlayalım isterseniz. Kriptoya başlama hikayem Türkiye'deki çoğu insanda olduğu gibi pandemi zamanı başladı aslında. Çok fazla etraftan işte Bitcoin aldım şu kadar yükseldi, işte altcoin aldım şu kadar yükseldi tarzı cümleler duyuyordum. Ama kendim herhangi bir finansal okuryazarlığım ya da bir borsa geçmişim bulunmadığı için kendimin çok fazla bir fikri yoktu bu konuda. Ama yine de etraftan duymaya devam ediyordum. Daha sonra süreç biraz ilerledikten sonra aldığım harçlıklarla birlikte kripto piyasasına girmeye karar verdim. Girdikten sonra ilk başta herhangi bir bilgim yok. Sadece bakıyorum bir şey yükselmiş, atıyorum %20, %30, gidiyorum onu alıyorum. Ertesi gün sabah kalkıyorum %50 daha yükselmiş ve benim param %50 yükselmiş oluyor. Daha sonraki gün yine aynı şeyi yapıyorum. Bakıyorum bir token'ın %15, %20 yükselmiş, gidiyorum onu alıyorum. Sabah kalktığımda tekrar param çoğalmış oluyor. Hiçbir bilgim yok. Sadece bu şekilde yükselmiş olan tokenları alarak para kazanıyorum. Çünkü piyasa yükseliyor. Ne alırsanız yükseliyordu o dönemde. Ve ben de bir anda çok fazla biliyormuş havasına bürünmeye başladım. Yani hiçbir fikrim yok. Piyasa hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Herhangi bir finansal okuryazarlığım yok. Ama ne alsam yükseldiği için ben de bir ego oluşmaya başladı. Ben bu işi biliyorum. Ne yapsam yükseliyor tarzı düşüncelere kapılmaya başladım. Ve aslında en tehlikeli şey burada herhangi bir borsaya ya da yatırımlı riskli bir piyasaya para kazanarak başlamak olduğunu daha sonra fark ettim. Daha sonra farklı borsa hesapları kurup daha çeşitli tokenlara erişme şansım oldu. Bunlara eriştikçe aslında bir yandan da bilgi birikimi de yavaş yavaş oturmaya başladı. Daha sonra DeFi dönemi başladı. DeFi döneminin başlamasıyla birlikte benim aslında bilgi birikimim birazcık daha artmaya başladı. İşte MetaMask neymiş, işte cüzdan kurma neymiş, bu tarz bilgileri falan öğrenmeye başlayınca aslında yine hiçbir şey bilmiyorum. Ama böyle çok bir şeyler öğreniyormuşum da sadece o bilgileri ben öğrenmişim, ben buradan çok para kazanacakmışım gibi izlenimlere kapılmaya başladım. Ama halbuki alakası yok. Bütün piyasa zaten yavaş yavaş DeFi tarafına kaymaya başlamıştı ve bir DeFi boğası gerçekleşmişti. Bununla birlikte ilk yüksek paramı PancakeSwap'ta kazanmıştım. Kek alarak kazanmıştım bunu. Normal piyasadan kek almıştım ve daha sonra yükselmesiyle birlikte tam rakam vermeyeceğim burada ne kadar para kazandım, ne kadar para kaybettim tarzında. Ama gerçekten o zaman benim için bir öğrenci için çok yüksek denilebilecek bir para kazanmıştım. Daha sonra tamam işte bu DeFi sistemi çok iyi gibi düşünmeye başladım. Bunu neden düşündüm? Çünkü oraya ben faize paramı yatırıyorum. Bir işlem çifti bir likitte pool'a paramı yatırıyorum. Ve ertesi gün kalkıyorum 40 dolarlık kazım yapmış bana. Bir sonraki gün 30 dolarlık yine 40 dolarlık kazım yapmış. Kafamda hemen şey düşünmeye başladım. Tamam benim bir daha çalışmama gerek yok. Çünkü bana 30 dolar 40 dolar her gün faiz geliyor. Ve bu faizi düşünüyorum Türkiye şartlarında çok iyi bir para. Ve ben bununla bir gün yaşasam o parayı bitiremem bile gibi düşünüp tamam benim hayatımın sonuna kadar bana yetecek, benim bir daha çalışmama gerek kalmayacak tarzı düşüncelere kapılmaya başladım. İlk yüksek paramı kazandığım zaman DeFi dönemiydi. Çok sürekli her gün yeni bir DeFi çıkıyordu. O zaman hatırlayanlar belki olacaktır. Her yemeğin isminde bir swap platformu çıkıyordu. Atıyorum makarna swap, pilav swap falan bu tarz bir sürü her gün onlarca swap platformu çıkıyordu. Ben de sürekli her yeni açılanın pool yani faiz getirisi daha yüksek olduğu için sürekli paramı alıp ondan ona atıyorum. Ondan ona atıyorum ama bir boğa yaşandığı için DeFi tarafında her şeyin yükseldiği için zaten ben de belli noktalarda para kaybetsem de belli noktalarda çok ciddi paramı arttırmaya devam ediyorum ama şunu tekrarlıyorum. Herhangi bir bilgim hala yok. Sadece MetaMask kurmayı, işte DeFi'nin ne olduğunu, oraya nasıl para yatırıp nasıl para çekeceğimi biliyorum. Ama bunları bildiğim için de kendimi çok sayılı kişilerden sanıyorum. Daha sonra benim kırılma anım Burger Swap'la oldu. Burger Swap şu an Binance'da da listeli bir coin ama herhangi bir hacim yok. O zamandan sonra zaten bir çöküş yaşadı. Şöyle anlatacağım. Burger Swap'ın pool'ları diğer pool'lara göre %50, %60 daha fazla faiz oranı veriyordu. Ve ben de gittim paramı oraya yatırdım. Paramı oraya yatırdım. Bir hafta, 2 hafta sonra X Burger isminde bir alternatifi çıktı kendi içinde. Yine pool yapabileceğiniz. Çok karıştırmayacağım buraları. Burger Swap'ın coin'ini 2,5 dolardan, 3 dolardan X Burger isminde bir coin'i daha çıkmıştı. Onu da yaklaşık olarak 6-7 dolardan ben aldım ve orada bir likitte pool'a yatırdım. Ve daha sonra boğa piyasasında olmamızın da sonucu olarak Burger ve X Burger dediğimiz şey çok hızlı yükselmeye başladı. Bunun da sebebi aslında Binance üzerinde Burger'in sadece Burger BNB paritesi bulunuyordu ve Burger USDT paritesini açtılar. Bunun haberinin gelmesiyle birlikte 3 dolar olan Burger 30-35 dolarlara çıktı. X Burger dediğimiz alternatifi de 7-8 dolarlardan
100-120 dolarları falan gördü o dönemde. Ve benim elimdeki para gerçekten o zaman benim için astronomik değerlere ulaştı. Ve ben gerçekten en yüksek paramı bu dönemde kazandım. Bu paraları kazandıktan sonra dediğim gibi hala herhangi bir kendimi geliştirmeye çalışmıyorum. Bir şeylere bakmıyorum, bir şey öğrenmiyorum. Yine sürekli yeni swap platformları çıkıyor. Likitte platformları çıkıyor. Gidip oraya paramı yatırıyorum. Orada düşüyor, orada düşüyor derken param birazcık eridi. Param birazcık eriyince kendi kafamda şey düşünmeye başladım. Tamam, benim param eriyor. Ben bunu alıp spotta belli bir yatırım yapacağım ve işte zaten boğa piyasasındayız. Bu param atıyorum 3 katı 5 katı olunca ben bu parayı çekeceğim. Bir daha da işte bu piyasayla ilgilenmeyeceğim falan diye düşünüyorum kendi kendime. Parayı biraz erittikten sonra gidip spottan biraz alım yaptım. Spottan yaptığım alımlar sonrasında param yine eski seviyesinin biraz daha üstüne çıktı. Eski seviyesinin biraz daha üstüne çıktıktan sonra benim kafamda şey düşünceler olmaya başladı. O zaman da sürekli yeni proje çıkıyor. Her proje çok büyük reklamlar yapıyor çünkü içeri çok büyük bir para giriyor. Buradaki kafa stratejim aslında yavaş yavaş şuna dönüştü. Tamam, işte spot yatırım iyi. Sürekli her şey yükseliyor. Ben burada bir şey alacağım. Bir sene sonra satacağım ve bir daha bu piyasaya bakmayacağım dediğim gibi. Bu şekilde bir kafa yapım oluştu. Ondan sonra proje araştırmaya başladım. Twitter üzerinden, işte CoinMarketCap üzerinden proje araştırıyorum ama araştırdığım projeler işte 700. birinci sıradaki saçma sapan projeler. Kafamda da şey var. Bir proje bulacağım. Çok iyi bir proje olacak. Bu var kafamda da. Ondan sonra Bounty diye bir proje vardı. Adamların Twitter'larına baktığım zaman çok aktifler. Sürekli yeni anlaşmalar, yeni partnerlikler yapıyorlar. Gerçek dünyadaki işte futbol takımlarıyla, e-spor takımlarıyla falan anlaşma imzalıyorlar. Dedim ki tamam, aradığım proje bu. Buraya belli bir oranda yatırım yaptım. O zamanki paramın %20'si. Daha sonra düşmeye başladı. Birazcık daha yatırdım. Düşmeye başladı. Birazcık daha yatırdım. Birazcık daha yatırdım derken ben bütün paramla all in, yani tüm paramla içeride olmuş oldum aslında. İçeride olduktan sonra bekliyorum. Bir gün geçti. İkinci gündeyiz. Benim o tokana yatırım, tüm paramla yatırım yaptığım zaman ikinci günündeyiz. İkinci günde sabah uyandım ve şu haberi gördüm. Bounty platformunun kurucusu soğuk cüzdanını çaldırdı. İşte içinde şu kadar bondi vardı ve bir anda baktım, token'ın gidip grafiğine baktığımda hızlı hızlı düşüyor. Sürekli 100 milyon 100 milyon satıyor hackleyen kişi sözde. Ondan sonra her sayfa yenilediğimde benim param gittikçe azalıyor. O durumda ne yapacağınızı da bilmiyorsunuz. Tamam, işte düştü. Yani bir açıklama gelir, sürekli Twitter sayfalarını yeniliyorum. Sürekli borsa hesabımı yeniliyorum. Bir yerde tamam iyi bir haber gelecek ve geriden yükselecek gibi düşünüyorum. O iyi haber asla gelmedi. Proje daha sonra yaptığı açıklamada işte founder'ını, kurucusunu işten attığını ve onun yerine başka birini aldığını söyledi. Ve benim param orada bitti. Yani bitti demeyeceğim, çok cüzi bir oranda kaldı. %90, %95 benim param eridi o noktada. Ve ne yapacağımı bilememeye başladım. Çok yüklü bir depresyona girdim. Hiçbir arkadaşımla, hiçbir aile ferdimle görüşmemeye başladım. Sadece kendimi eve kapattım ve ne yapacağımı düşünüyorum. Bir yandan kafamda şey var. Tamam, ben bunu 21-22 yaşında yaptım. Ben bunu şimdi yaptıysam tekrar yine yaparım. Sürekli arka planda bunu düşünüyorum ama bir yandan da kaybettiğim paraya baktığımda aşırı üzülüyorum. Burada bir ek parantez açacağım noktaya. Benim bu paraları kazanırken dışarı herhangi bir para çıkartmamam da burada çok büyük bir etmendi. Çünkü o kadar para kazanmama rağmen benim dışarıya çıkarttığım tek para bir kulaklıktı. Sadece bir kulaklık alacak para dışarı çıkartmıştım ve kalan bütün paramın hepsi piyasanın içinde Bounty denilen token'da duruyordu. Ve benim bir B planım yoktu asla. Ve bu da benim yaptığım aslında en büyük acemilik ve iş bilmemezlikten geliyor aslında. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapsam, para kazandığım için kendimi artık böyle çok iyi, ben bu işin piriyim gibi görmeye başladığım için bu tarzda eylemler gerçekleştirdim. Daha sonraki süreçte param düştü. Yani çok cüzi bir işte %90, %95 eridikten sonra çok ufak bir para kaldı elimde. Tabii ki hala yüksek bir para ama önceki parama göre çok düşük bir para. Sürekli arka planda nasıl paramı geri getirebileceğimi düşünüyorum. İşte ne yapabilirim. Bu dönem aslında benim hayatımda bir dönüm noktasına geçmemi sağladı. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Bunları da şimdi anlatacağım. İyi tarafı, tamam, ben bir şey bilmiyordum. Bu bir salaklıktı ve şimdi bir şeyler öğrenme zamanı, Turaç deyip kendime çalışmaya ve artık piyasayı iyice araştırmaya başladım. Ama bir yandan arka planda hala ben o parayı nasıl geri kazanacağım diye düşüncelerim de devam ediyor. O parayı geri kazanmak için yaptığım en kötü şeyi yaptım. O dönem 7-8 ay boyunca hayatımı mahvedecek bir şeye bulaştım o noktada. O da kaldıraçlı işlemler oldu. Tamam, ben bu paramı kaybettim ama kaldıraçlı işlemlerde paramın şu kadar katıyla ben işlem yapabiliyorum. Tamam, benim analizim iyiydi. Şu ana kadar hep para kazandım ben. Bundan sonra da kaldıraçlı işlemlerle bunu yapıp
paramı yeniden o noktaya getireceğim diye düşünmeye başladım. İşlem alıyorum, stop oluyorum. İşlem alıyorum, stop oluyorum. İşlem alıyorum, likit oluyorum. Ondan sonra benim elimdeki para eridi. Artık hiçbir şey etmeyecek kadar bir noktaya geldi o noktada. O noktada artık şuna dönüştü. İşte çevremde de kripto yatırım yapan işte akrabalarım, arkadaşlarım vardı. Bunlar tamam Turay sen zamanında bu kadar parayı yaptın. Bak bizim bu kenarda bu kadar paramız var. Al sen bu işletmeyi biliyorsun. Ee, Al bununla işte kar edersen senin, kar etmezsen de bir şey olmaz işte batarsa da batsın falan diye. İnsanlar bu şekilde bana yardımcı olmaya başladı, kendi çevremdeki insanlar. O noktada artık o hırs bu piyasadaki en kötü şey bu arada. Hırsla işlem yapmaya başladığınız anda emin olun bütün paranızı işin sonunda kaybedeceksiniz. Onların parasını aldım, battı. Bir babamın parasını aldım, battı. Akrabamın parasını aldım, battı. Bir arkadaşımın parasını aldım, battı. Çünkü neden? Kaldıraçlı işlemlere bir kere bulaştım ve artık bu iş benim için tamamen kumara dönmüştü. Herhangi bir risk yönetimi bilmiyorum. Herhangi bir paramı nasıl kontrol edeceğimi bilmiyorum. Sadece ha tamam bu yükselebilir deyip gidip orada teknik analiz biliyorum sözde. Ve bu teknik analize göre işte şöyle böyle bu yükselecek deyip bütün paramı ona basıyorum ve %3, %5, %6 düştüğü anda ben bütün paramı kaybediyorum. Bunun bir diğer sebebi de artık ayı piyasasına girmiştik bu dönemde. Ben hala kafa boğa piyasasında olduğu için hala işte tamam burası güzel bir destek, buradan yükselebilir dediğim noktada ayı piyasasında olduğumuz için o destek de kırılıyor. Aşağı doğru fiyat düşmeye devam ediyordu ve ben her seferinde para kaybetmeye devam ediyordum. Bunun bir diğer sebebi de o coinleri çok yüksek fiyatta görüp alım satım yaptığım için şu anki bulundukları fiyatların bana her zaman çok düşük gelmesiydi. Bu noktada işte dediğim gibi 2-3 aylık bir süreçte bu şekilde devam etti. İşte çevremdeki insanlara da çok fazla zararım dokundu burada. Artık kendimi tamamen çektim bu piyasadan ve dedim ki tamam okuluma odaklanacağım, okulumu bitireceğim. Ondan sonra yeniden bu piyasaya bakmam gerekirse bir sonraki boğa döneminde artık ben bu piyasaya yeniden girerim gibi düşündüm. Ama bir yandan da asla kopamadım. Sürekli arka planda araştırmaya şey yapmaya devam ediyorum. Sadece 4-5 ay bu piyasadan ayrı kalabildim. Ondan sonra geri dönüp aslında işlem yapmaya devam ettim. Çünkü bir kere o tadı almıştım artık. Bir kaçışı yoktu benim için. O heyecan, o şeyi hiçbir piyasada bulamadım. Çünkü bir kere artık finansal okuryazarlığınız geliştiği anda yaptığınız, kazandığınız her parayı, cebinizde kalan her parayı bir hisse alayım, işte bir emtia alayım, bir kripto para alayım diye sürekli arka planda bunu düşünmeye devam ediyorsunuz. Bir yatırımcı kişiliğine bürünüyorsunuz aslında. Ben de ufak ufak yeniden toplamaya devam ettim. Orada da aslında üniversite öğrencisi olduğum için çok boş zamanımda bulunuyordu. Bu yüzden bir yandan da kendimi geliştirmeye ve piyasa hakkında bilgi edinmeye devam ediyorum. Bu şekilde devam etti. Piyasa hakkında bilgi birikimimi arttırdım. İçeri attığım paraları bilgi birikimimin artmasıyla birlikte iyi fırsatları yakalayabilmekle birlikte iyi değerlendirdim. Ve param yine artık benim hayatımı idame ettirecek kadar olan bir kısma geldi. Ve şu an hayatım bu şekilde devam ediyor. Belli bir kripto para yatırımım bulunuyor. Bir yandan sürekli kendimi geliştirmeye, araştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde bir döngüdeyim şu anda. Videonun sonuç kısmına gelelim aslında. Videonun sonuç kısmında kendi yaptığım hataları nelerde bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi İlk başta girerken para kazandığım için aslında kendimi çok büyük görmem. Tamam ben bu piyasaya artık hakimim dediğim noktaya geldim. Bu çok yanlış bir şeydi. İkincisi para kaybettikten sonraki süreçte çok fazla hırslandım. Ben o parayı geri çıkartmam lazım diye bütün paramı kaybettim. Aslında kalan param yine benim hayatım belli bir döneme kadar idame ettirecek bir paraydı. Ama o hırsla kalan tüm paramı da kaybettim. Üçüncü nokta bu bir yatırım. Bunun bir yatırım olduğunu unuttum o noktada. Tamam ben buradan bir para kazanıyorum ama belli bir oranı dışarı çıkartmam. Kendi reel hayatıma, gerçek hayatıma da belli bir oranda fayda sağlamam gerekiyor diye düşünmedim hiçbir zaman. Sürekli herhangi bir şey alsam bile atıyorum işte söylediğim gibi bir kulaklık aldım. O kulaklığın için çıkardığım para bile benim için çok üzücü geliyordu. Çünkü onu da hani yüzdelik kazanıyoruz sonuçta bu piyasada. O paranın da yüzdeliğiyle belli bir oranda kazansam daha fazla para kazanırdım. Ben bunu niye aldım diye sürekli arka planda bir düşünceye sahip oluyordum. Bu da çok kötü bir şeydi benim için. Ve araştırma yapmamak. Neyi aldığımı, neyi sattığımı gerçekten bilmiyordum. Bunlardan ibaret çıkarttığım sonuçlar bunlar oldu sonuç olarak. Size verebileceğim tavsiyeler bunları yapmamanız olur. Onun haricinde anlatacağım kendi hayat hikayemle ilgili başka bir şey bulunmuyor. Benim kriptoya başlangıç, batış ve aslında kendimi ufak ufak yeniden toparlayış sürecim buydu. Umarım sizin için de ilham verici, güzel bir video olmuştur diyelim. İzleyen herkese teşekkür ederim. İyi günler.